Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam sizlere yine çok güzel bir örnek ile geldim. Belki de yazlık örgülerin, böyle tam mevsimlik örgülerin vazgeçilmezidir bu file örgüler. Birçok yapım tarzı vardır ama bu çalışacağımız gerçekten en kolayıdır diyebilirim arkadaşlar. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Örneğimiz bakın bu şekilde. Özellikle mevsimlik örgülerde olduğu için daha böyle tüysüz, tüylenmeyen koton bir yün tercih ettim. İpimiz de kartopu Cotton Love. Çok güzel bir yündür. Şiş örgülerinde yine sevdiğim yünlerden bir tanesidir. Şiş olarak ben 3 numara tercih edeceğim. Daha kalın, daha salaş olsun istiyorsanız mutlaka daha kalın bir şiş tercih edebilirsiniz. Şimdi örneğimizin ilmek sayısına gelecek olursak 3 ve 3'ün katları şeklinde söyleyebiliriz. Kenar ilmekleri dahil 3 ve 3'ün katları ama açılımına girersek 3'ün katları artı 1 ilmek ve artı 2 adet kenar ilmeği olacak şekilde ilmek atıyoruz. 15 tane ilmek attım. İstediğiniz lastiği çalıştıktan sonra birinci sıramızla başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve ipimi arkaya alıp sıradaki 2 tane ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesim şeklinde kesiyoruz. Hemen ilmeğimi artırıyorum ve sıradaki 3 tane ilmeğin üçünü birlikte üçlü kesim yapacağız. Öncelikle 2 ilmeği sağ kesim yapar şeklinde alıyorum. Ortadaki ilmeği başa, baştakini ortaya alıp bu şekilde yer ve yön değiştiriyoruz. Sonrasında arkadaki ilmeği alarak üçünü birlikte düz olarak kesiyoruz. Şimdi başlangıçta sağ kesim, sonrasında hep üçlü kesimlere devam edeceğiz. İlmek artırdım. Bakın önce alttan alıyorum. Yerlerini ve yönlerini değiştirip sol şişime koyuyorum. Ve tekrar üçünü birlikte kesiyorum. İlmek artırdım. Alttan batıyorum. 2 ilmeğin yerlerini ve yönlerini değiştirdim. Şişime koydum ve üçünü birlikte kesiyorum. Sonda 2 tane ilmeğiniz kalması gerekiyor arkadaşlar. Kenar ilmeklerinizden sonra 2 ilmeğin yönlerini değiştirip önce ilmeğimi artırıyorum. Biterken de kalan 2 ilmeğimi sol tarafa doğru kesip tamamlıyorum. En son kenar ilmeğimi de ördükten sonra örneğimin birinci kurulum sırasını bitiriyoruz. Şimdi tersine döneceğiz. Örneğimizin ikinci sırası oluyor ve tersinde hiçbir işlem yapmadan gördüğümüz tüm ilmeklerimizi baştan sona ters olarak örüyoruz. İkinci sıramız bitti. Geldik örneğin üçüncü sırasına. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ipimi arkaya alıyorum. Düz örgü çalışacağım. Şimdi bir tane ilmeği düz ördüm. Geldik tam deliğin olduğu bölgeye. Bu delikten bir tane ilmek alıyorum. Sonrasında bu ilmeğimi örüyorum. Ve tekrar bir düz. Bakın ilmeğin içinden alıyorum. 2 ve 3. Tekrar bakın bir düz. İlmekten aldım ve sıradakini ördüm. Tekrar bir düz ilmekten alıyorum ve bu ilmeğimi örüyorum. En sonda da bir tane düzümü örüp kenar ilmeğimizi de örüp üçüncü sıramızı tamamlamış oluyoruz. Dördüncü sıramız örneğimizin son sırası arkadaşlar. Burada yine ilmeklerimizi baştan sona ters olarak çalışıyoruz ve örneğimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Çok basit ve çok da güzel duran bir model. Tamamen örgünüz bittiğinde çok hafif bir buhar gösterebilirsiniz daha düzgün durması açısından. Ama inanın istemiyor. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şimdi örneğimiz tamamen bitmiş bulundu. Buradan sonra dilerseniz yine örneğimizin birinci sırasını birlikte bir çalışalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
ipimi arkaya alıyorum. Başlangıçta 2 ilmekle başlayıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. İlmek artırdıktan sonra üçlü kesime başlıyoruz. Önce şöyle ilmeklerin yerlerini ve yönlerini değiştiriyoruz. Arkadan alıp üçünü birlikte kesiyoruz. Tekrar ilmek arttırdım. Ortadaki ilmeği başa, baştakini ortaya alıp yer ve yön değiştirdikten sonra sola doğru kesiyorum. İlmek arttırıyorum. Bir kez daha bakın şöyle aldım. Tekrar şişime koydum ve üçünü birlikte kestim. Başlangıçta sağ kesim, bitişte sol kesim. Yine yönlerimi değiştirip sola doğru kestim ve kenar ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde birinci kurulum sıramızı tekrar etmiş oluyoruz. Dediğim gibi basit bir model. İster bebek örgülerinizde, isterseniz kendinize yapacağınız hırkalarda mevsimlik harika bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ben başlangıca böyle farklı bir başlama tekniği tercih ettim. Bu başlama tekniğini bilen arkadaşlarım varsa bunu yapmasınlar. Üste göre biraz daha fazla bir laçkalık oldu. O yüzden lastik çalışmasıyla başlayabilirsiniz. Yani bir düz, bir ters şeklinde bir lastiğin üzerine de örneği kurabilirsiniz. Dilerseniz haroşa üstüne kurun ya da kıvrılmayan şöyle bir sıra ters örüp yine çalışabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.